Fred West, 29 Eylül 1941'de Herefordshire'da doğdu. Ailesi 1946'da Morcourt Cottage'a taşındı. Fred'in annesi 1921 yılına kadar 8 çocuğa hamile kaldı, 6 tanesi hayatta kaldı. Fred 15 yaşında okulu bırakarak babasıyla birlikte Morcourt Farm'da çalışmaya başladı. Fred, 17 yaşında bir motosiklet kazası geçirdi ve ciddi yaralar aldı. Bu kaza sonrasında hastanelerden aşırı korkmaya başladı ve öfke nöbetleri geçirmeye başladı. 1961'de 13 yaşındaki kız kardeşi Kitty'ye karşı suç işlediği iddiasıyla tutuklandı. Fred, 1962'de Catherine Rena Costello ile evlendi. Rena, evliliklerinin başında already bir Pakistani otobüs şoföründen hamileydi. Fred ve Rena'nın ilk çocukları, Charmaine, 1963'te doğdu. Fred, çocuklarına karşı çok sert davrandı ve onları demir parmaklıklı bir ranza yatağında tuttu. Fred, evliliklerinin ilk yıllarında birçok aşk ilişkisine girdi ve bir kadınla gayrimeşru bir çocuk sahibi oldu. 1965'te Glasgow'da bir küçük çocuğu vanıyla ezerek öldürdü, ancak polis tarafından herhangi bir suçlama yapılmadı. Daha sonra Gloucester'a taşındı. Fred, 1967'de 18 yaşındaki Anne McFall'ı hayatını kaybettiği bir olaya karıştı. Cesedi, 1994 yılında bir mısır tarlasının kenarında bulundu. Fred, başlangıçta olayı inkar etti. Ancak daha sonra McFall'ın ölümüne karıştığını itiraf etti. Fred, 1969'da Rosemary Letts ile tanıştı. Rosemary, Fred ile tanışmalarından kısa bir süre sonra işini bıraktı. Birlikte yaşamaya başladılar ve 1970'te ilk çocukları, Heather Ann, doğdu. Fred ve Rosemary, 1972'de evlendiler. Fred, 25 Cromwell Street'teki evi 7.000 sterlin karşılığında satın aldı. O ev, daha sonra birçok cinayetin işlendiği yer olacaktı. Fred ve Rosemary, birlikte en az 12 cinayet işlediler. Kurbanların çoğu genç kızlardı ve çeşitli şekillerde öldürüldüler. Fred ve Rosemary, kurbanlarının cesetlerini genellikle evlerinin bodrum katında veya bahçesinde gömdüler. Bu cinayetler, İngiliz suç tarihindeki en vahşi ve şok edici olaylardan biri olarak kabul ediliyor. Fred West'in cinayetleri, ancak 1994 yılında keşfedildi. O yıl, polisin evini araması sırasında birçok ceset bulundu. Fred, tutuklandı ve daha sonra hayatını kaybetti. Fred West'in cinayetlerinin tam kapsamını ve nedenlerini hala tam olarak bilmiyoruz. Ancak, bu olay, İngiliz suç tarihindeki en önemli ve şok edici olaylardan biri olarak hatırlanmaya devam edecek. Fred West'in hikayesi, bir seri katilin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl işlediğini gösteren bir örnektir. Bu olay, suçla mücadele ve insan psikolojisi hakkında önemli soruları gündeme getirmektedir.